Γεια σας. Το όνομά μου είναι Ατακάνης Ελληνόπουλος. Σε αυτό το πρόγραμμα των ευγενών διάλογων συζητάμε γύρω από θέματα στην ιστορία και τις επιδράσεις στους καιρούς μας. Το σημερινό θέμα είναι γύρω από ακόμα έναν τρόπο έχουμε πρόσφερει στην ανθρωπότητα. Το τελειότερο σύστημα να κυβερνήσεις του κόσμου. Τη δημοκρατία. Ίσως θα κάνετε καλά να έχεις έναν να είναι το αυθεντικό. Οι αποφάσεις πάρνονται εύκολα, αλλά εάν αυτός δεν είναι ικανό αυθεντικό, αυτό θα είναι κακό για την πόλη. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη δημοκρατία. Μερικά είναι πολλοί να σκέφτονται για ίδιο πρόβλημα, πολλοί να αποφασίζουν για αυτό και σταθερότητα στη πολιτεία. Στη δημοκρατία ο καθένας συμμετέχει, λέει τη γνώμη του και ψηφίζει. Εκτός φυσικά από τις γυναίκες, αυτός χωρίς γη και μη πολίτης. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι και μοναδικοί που είχαν τη δημοκρατία ως σύστημα διακυβέρνησης. Γι' αυτό είναι το παράδειγμα όλο το κόσμο, όπως σε όλα τα θέματα φυσικά. Τι! Resmen girip programa kondular ya. Çetin abi ver bizim introyu. Hepinize merhabalar. Ben Yekvaş Atakan Şurdum Avcı. Work Sohbetleri programında beraber tarihte yaşanmış olayları ve bunların günümüzde olan etkilerini inceleyeceğiz. Geçen sefer beraber Hiabze kurallarının oluşumuna ve değişme şekillerine değinmiştik. Toparlayacak olursak, Hiabze günümüz sorunlarına çözüm arayan bir felsefedir ve oluşumu demokratik bir prosedür sonucu gerçekleşir. Yunanlı meslektaşım demokrasi konusuna bir giriş yaptı zaten. Antik Yunan döneminde özellikle Atina şehir devleti demokratik yönetim tarzıyla öne çıkar. Ama o zamanda dahi çoğu şehir devleti krallık gibi yönetilmekteydi ve var olan meclisler danışmanlık merci gibi bir işlev görüyordu. Demokratik Atina'da bile seçime katılmak için bireylerin çeşitli özelliklere sahip olması gerekiyordu. Örneğin kişinin erkek ve toprak sahibi olması önemliydi. Kadınlarsa kesinlikle yönetimde söz sahibi değillerdi. Büyük İskender dönemiyle beraber Helen kültürü Hindistan'a kadar uzanan bir coğrafyaya yayıldı. Ama onun dönemindeki devlet de sonrasındaki Diadoki devletleri de krallık gibi yönetildi. Yunanlardan sonra gelen Roma şehir devletinde de demokratik özelliklere rastlanır. Başlangıçta bir krallık olan Roma, daha sonra bir cumhuriyet halini alır. Ama bu cumhuriyet demokratikten ziyade oligarşik özelliklere sahiptir. Yönetimde gerçek güç, patrisyen denilen aristokrat bir sınıfa aittir. Ve senato yani meclis sadece patrisyenlerden oluşurdu. Ama buna rağmen devlette gelinebilecek en yüksek noktaya yani konsüllüğe bile seçim yoluyla geliniyor. Konsüller 2 yılda bir değiştiriliyor ve her dönem birbirini dengelemesi için 2 konsül aynı anda seçiliyordu. Bu sistem Cumhuriyet'in ileriki dönemlerinde reforma uğradı ve senato pozisyonları dahil tüm devlet kademelerine teoride bütün Roma vatandaşları seçilebiliyordu. Tabi Roma'da da kadınlar yönetimde söz sahibi değillerdi. Roma halkının askeri ve yayılmacı değer yargılarına sahip olmalarından dolayı komutanlar giderek yönetimde daha fazla söz sahibi oldular. Ve bir dizi iç savaştan sonra Cumhuriyet kendini imparatorluğa bıraktı. Hem Batı hem Doğu Roma imparatorlukları mutlak monarşiyle yönetilmiştir. Özellikle dünya ticaretinin ilerlemesi ve sanayi devrimiyle Arkadaş gene mi sanayi devrimi? Bıktım vallahi ya. Dediğim gibi dünya ticaretinin ilerlemesi ve sanayi devrimiyle bireylerin giderek güç kazanması sonucu tüm bireyler yönetimde söz sahibi olmayı istediler. Bunun en bilinen örneği Fransız devrimidir. Asırlarca süren sınıfsal ve ekonomik statüko aynı dönemde meydana gelen siyasi olaylar ve kıtlıklarla birleşince Fransız halkı isyan etmiş, kraliyet ailesi ve onunla beraber Fransız aristokrasisinin büyük bir kısmını katletmiştir. Cumhuriyetin Fransa'da istikrar kazanması uzun bir süre almıştır ve yönetim birkaç defa Cumhuriyet ve Krallık arasında gidip gelmiştir. Şu an Fransız 5. Cumhuriyeti varlığını sürdürmektedir. Gerçi son ikisinin devrilmesinin krallıkla pek bir alakası yok. Mutlak monarşi yönetimi günümüzde hala bazı devletlerde devam etmektedir. Ve şunu da belirtmemizde fayda var. Demokrasi sadece Yunanlılara ve Avrupalılara ait bir kavram değil. Avrupa odaklı tarih bakış açısına hayır! Ya bir saplama yapmayın ya! Merkezi devlet otoritesinin ve finans sistemlerinin tam olarak gelişmediği toplumlar herkesin önemli olmasından dolayı daha eşitlikçi ve yönetimleri de o oranda daha demokratik olabiliyor. Bu tip toplumlar genellikle daha küçük gruplar halinde yaşarlar ve bireylerin arasında ciddi olanak farkları bulunmaz. Nüfusun küçük olmasından dolayı direkt demokrasi yani her bireyin kendini temsil ederek oylama yapması ve yönetimde söz sahibi olması söz konusudur.
Batı adigeleri arazi şartlarının getirdiği daha izole yaşam şartlarından dolayı daha demokratik bir yapıya sahiptirler. Ve nitekim Fransız devrimine benzer bir halk ayaklanmasıyla özellikle Abzeh bölgesinde feodal yapı ciddi bir darbe almıştır. Toplumdaki insan sayısı arttıkça her bireyin kendini temsil ederek katılması zorlaşır ve direkt demokrasinin yerini temsili demokrasi alır. Temsili demokrasilerde senatörler, milletvekilleri, meclis üyeleri gibi kişiler seçimle pozisyonlarına gelir ve oylarıyla geldikleri kişilerin fikirlerini bulundukları ortama taşımakla görevlendirilirler. Ama toplumdaki insan sayısının artması, beraberinde sınıfsal ve ekonomik farkların da artmasını getirdiğinden demokrasi yerini oligarşiye, yani yönetimin belirli bir zümrede yoğunlaşmasına yol açabiliyor. Doğu adigeleri daha elverişli bir araziye ve iletişime geçebilecek ya da vergiye bağlayabilecek daha çok halka komşu olduklarından dolayı daha feodal bir yönetime sahiptirler ve sınıf farklılıkları daha çok göze çarpar. Ama her iki toplumda da halk tabanında ciddi demokratik karar alma mekanizmaları, sosyal toplum yapısı ve olumlu iletişim örnekleri görmekteyiz. Örneğin Kuzey Kafkasya'da adigelerin bulundukları yerlerde tarım ve inşaat gibi çok iş gücünün gerektiği alanlarda işlerin çabuk bitmesi amacıyla imece yapılırdı. Bu günümüzde de hala yapılmakta olup Çerkezce'de karşılığı şakaktur. Demek ki bir araya gelince büyük problemlerin üstesinden gelebiliyormuşuz. Karar almaya dair mekanizmalara gelince, tıpkı Kabze kurallarının ortaya çıkmasında olduğu gibi üzerine konuşulması gereken bir konu olduğunda da toplantıyı yönetmek üzere bir tamade, yani toplum önderi belirlenir ve herkesin katıldığı demokratik bir ortamda karar alınması sağlanır. Bu gibi toplantılara Vunafe ismi verilir. Bu toplantılarda tercih edilen sonuç oy çokluğundan ziyade oy birliği olduğu için her birey bir yönde ikna edilene kadar Vunafe sürmeye devam eder. Bu da maalesef toplantının belki gereğinden çok uzamasına sebep oluyor. Hangi adigeler daha çok münafe yapıyor, bu konuya hiç girmeyeceğim. Ama bir konuya girmemiz elzemdir. Adige toplumu olarak sorunları oturarak ve konuşarak çözmemiz bizim en önemli temel taşlarımızdan biridir. Karşılıklı saygı da bir diğeridir. Bu karşılıklı saygıyı ve diyaloğu zehes ve düğün gibi ortamlarda birbirimize gösteriyoruz. Ama nedense maalesef kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda bu saygıyı birbirimize göstermiyoruz. Biz toplum olarak kültürümüzün bu temel taşını ne zaman kaybettik? Neden önemli konularda birbirimize saygı duyarak konuşmuyoruz ve çok yüzeysel konular hakkında uzun uzadıya konuşuyoruz? Hatta neden birbirimize hakaret etmek için sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açıyoruz? Önemli konuları tartışmak için Kabze'nin temel taşlarından olan karşılıklı saygının her alanda devam etmesi gerekir. Yüz yüzeyken de, sosyal medya üzerindeyken de. O yüzden klavye abrekliğine hayır. Klavye abrekliğine hayır. Klavye abrekliğine hayır. Toplumumuzun eğitim, kültürel, sosyal, siyasi ve ticari alanda iyi diyaloğunun devam etmesini temenni ediyorum. Bir dakika Atakan. Ticaret ayıp değil mi ya? O zaman bir dahaki bölümde toplumumuzun ticarete ne kadar aşina olduğunu konuşalım.